Arkaik çağ ressamlarını, diğer bir ifadeyle seramik ustalarını öğrenmeye Luydos ressamıyla devam ediyoruz. Milattan önce 560-540 döneminde eserler veren Luydos ressamını, eserleri üzerinden öğrenmeye hazırsanız başlayalım. Luydos ressamı, milattan önce 560-540 yılları arasında aktif olarak çalışan ressamlardan bir tanesidir. Luydos iki eserini Lidyalı anlamına gelen Lidos yazısıyla imzalamıştır. Bu nedenle sanatçının köklerinin Lydya bölgesine dayandığı, yani Lidyalı olduğu düşünülüyor. Aslında bu kesin bir bilgi değil, sadece iki eserinin üzerinde bulunan bahsettiğimiz ifadeden dolayı bu çıkarım yapılıyor. 6. yüzyılda bir metropol kent olan Atina'da, kültürel anlamda yaşanan gelişmenin temelinde açık deniz ticareti yatar. Hatta 7. ve 6. yüzyılda Atina'ya doğru bir göç olduğu da birçok arkeolojik veriyle desteklenir. Dolayısıyla bu ressamın da kökeninin Lidyalı olarak düşünülmesinin gerekçesi, bir ticari faaliyet için buraya gelen bir sülaleye dayandırılıyor olmalı. Buradan da o dönemde Atina'nın kozmopolit bir yapıya evrildiğini söyleyebiliyoruz. Zaten Atina, farklı kültürlerden esinlenerek eserler veriyor. Luydos birçok kap formunu başarıyla boyamıştır. Luydos'a atfedilen seramiklerin çokluğu birçok ustanın çalıştığı bir atölyenin varlığını işaret eder. Dolayısıyla Luydos'u aslında bir atölye sahibi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Zaten 560-540 bandında atölyelerin sayısında da bir artış olduğunu anlayabiliyoruz. Eser sayısının fazlalığı ürüne olan bir talebin varlığına işaret ediyor. Atölyelere ait eserlerde sıklıkla ressamların kendi adlarını yazmalarından, aslında artık bir nevi markalaşmaya geçtiklerini de söyleyebiliriz. Sonuç olarak bu mallar, üretildikleri bölge dışında, Batı Anadolu kıyı kentleri, İtalya, Yunanistan, hatta Mısır'a kadar satılan mallar. Bu atölyelerin genellikle Keramaikos mahallesinde yer aldığı görülüyor. Bununla birlikte anlaşılan o ki, büyük bir çömlekçi atölyesi var. Bu atölyenin asıl önemli ressamı Luydos ve Luydos diğer çömlekçi ve ressamları organize ediyor. Önemli bir husus, oryantalizan stilden gelen renkli ve büyük boyutlu seramikler üzerinde büyük boyutlu hayvan figürü işleme geleneğinin görüldüğü son ressamın, Luydos ressamı olduğudur. Demek ki bundan sonra büyük boyutlu hayvan figürlerini pek görmeyeceğiz. Ressamın teknik detayları nasıl verdiğine bakalım. Luydos ressamı mitolojik sahneleri başarıyla işlemesiyle ünlüdür. Figürlerin yüz ve giysi detaylarını, bitkisel bezeme kuşaklarını ustaca işlemiştir. Luydos, eserlerinde Dionysos ile bağlantılı mitolojik sahneleri işlemeyi çok sevmektedir. Dionysos'la bağlantılı sahne figürlerinin olması, dönem itibariyle barışçıl bir ortamda bulunduklarının ispatıdır. Seramikler üzerindeki konu repertuarında, Troya bağlantılı sahneler işlenirken, bir anda 560-540 bandında Dionysos'la ilgili sahnelerin işlenmeye başlandığını görüyoruz. Bu da bizde eğlenceyle bağlantılı bir dönemi çağrıştırıyor. Sanatçı, Dionysos'la bağlantılı satir figürlerini eserlerinde sıkça kullanmıştır. Dionysos için, zaten antik dönemin en önemli tanrı figürüdür diyebiliriz. Çünkü, neredeyse her antik kentte onunla bağlantılı bir tapınak, yani bir tiyatro %100 var. Bildiğimiz gibi Dionysos, eğlenceyle eşdeğer tutulan, insani özellikleriyle hatırlanan bir tanrı figürüdür. Dionysos acı çeken, sorunlu bir evlilikten doğan, hatta parçalanan, kandırılan bir tanrı olarak birçok insani özellikler taşıyor. Tragedyanın kökeninin de Dionysos'a atfedilmesi bundan kaynaklanıyor. Ama aslında eğlenceyle hatırlanan bir tanrı figürü. Mitolojide Dionysos'u iki figürle birlikte sıklıkla görürüz. Bunlar Satiros ve Menantlardır. Menantları dans eden kadınlar olarak biliyoruz. Satiroslar da bunlara eşlik ederler. Bu dönemde Satiros tasvirleri biraz daha farklı ele alınıyor. Söz konusu eserlerde yer alan Satiros figürleri, kendisinden sonraki bir diğer önemli ressam olan Amasis'e oranla çok daha sakindir. Biraz daha uysal tasvir edildiklerini söyleyebiliriz. Bu ön bilgilerden sonra eserleri üzerinden sanatçının teknik detaylarını inceleyelim. Sanatçıya ait bu eserin formu, sütunlu destekli kraterdir. Figürler, Sopilos ve Kreitas'ın eserlerindekinin aksine daha yüksek figürlüdür. Bu tarih aralığında yüksek figür uygulamasının daha popüler olduğunu görüyoruz. Anlatılan konuya baktığımızda, bir eğlence sahnesi görüyoruz. Sahne soldan sağa doğru akıyor ve üst kısımdaki boşluklarda Dionysos'la bağlantılı sarmaşık yapraklarını görüyoruz. Figürlere baktığımızda figürlerin kalınlaşmaya başladığını ve kırmızı ek boya kullanımının yoğun olarak devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Sanatçının, kabın dudak kenarında hayvan figürlerini kullandığını, köşelerde ise gorgonları işlediğini görüyoruz.
Sanatçının bu amforada, Akropolis 606 ressamından gelen süsleme geleneğini devam ettirdiğini, kahramanlık hikayelerinin de devreye girdiğini görüyoruz. 546'da Anadolu'nun düşmesi, Dionysos'la bağlantılı sahnelerin değişmesine neden olmuş olmalı. Mücadele sahnelerinin, kahramanlık sahnelerinin devreye girmesinin açıklaması bu olabilir. Burada da Theseus ile Minotaros'un mücadelesi var. Repertuar değişiyor. Sahneye baktığımızda eski gelenek halen devam ediyor, sahne üstten Antemyon bezemesiyle sınırlandırılmış. Ana sahnede Theseus'un Minotaur'u öldürmesi sahnesi yer alıyor. Burada da Minotaros'un baldırlarının kalın verildiğini görüyoruz. Bir sonraki esere geçtiğimizde, kabın bir yüzünde Dionysos, Satir ve Menantlarla bir eğlence sahnesi anlatılırken, diğer tarafta Theseus'un Minotaros'la mücadelesi anlatılıyor. Ressam bir atölye sahibi olduğu için, yoğunda çalışan bir ressam ve fabrikasyon üretimle aynı konuları işliyor. Ressamın iyi yaptığı özel eserler yok mu? Elbette var ama atölyesinde bulunan ustalar tarafından yapılan fabrikasyon eserleri de var. Bir soğutma kabı, püsünkter ampora olan bu formun üzerinde soğutma amaçlı yapılmış bir yalancı emzi bulunuyor. Tasarıma baktığımızda, yine ana sahne üstten Antemyon bezeme ile sınırlandırılmış, Theseus'un baldırları kalın verilmeye başlanmış. Minotaros'a baktığımızda, tüylerinin kazınarak belirtilmeye çalışıldığını görüyoruz. Sanatçı, üzerindeki tüyleri tek tek kazıyarak vermeye çalışıyor. Aslında titiz çalışan bir ressam ancak işçilik olarak kötü eserleri de var. Burada da bir yüzde Theseus'la Minotaros'un mücadelesini, diğer yüzde ise Herakles'le Nessus'un mücadelesini görüyoruz. Kompozisyon, hikaye biraz daha değişmeye başladı. Bu eser işçilik olarak diğer eserlerine kıyasla daha başarısızdır diyebiliriz. Atölye sahibi bir ressam olduğunu düşündüğümüzde, bu eserleri atölyesinde çalışan başka ustaların yapmış olabileceği fikri mantıklı geliyor. Sanatçıya atfedilen sütunlu destekli krater formundaki bu eserde, bize göre solda gösterilen yüzünün de, büyük boyutlu friz kuşağının tamamını kaplayan bir aslan figürü görüyoruz. Bu tip figürleri artık görmemeye başlayacağız. Çünkü bu bir dönem modası ve bu moda değişecek. Boşluklarda doldurma motifleri de görmüyoruz. Eser üzerinde popüler bir konu anlatılıyor. Mitolojide Paris'in yargısı olarak bilinen bu olayda Hermes, tanrıçaları, kaderinden kaçmaya çalışan Paris'e doğru götürüyor, köpeği ise engelleyici rolde. Diğer taraftaysa, iki aslan arasında bir sfenks ve bir kuş gösteriliyor. Arkaik çağ sanatçılarından Lydos'u birlikte öğrendiğimiz videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda M.Ö. 560-525 aralığında eserler veren Amasis ressamını öğreneceğiz. Yeni videoda görüşmek üzere, esen kalın.